Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Arduino ve ultrasonik sensör kullanarak park sensörü yapmayı göstereceğim. Bunu yapmak için kullanacağımız malzemeler ultrasonik sensör, Arduino, breadboard, istediğiniz kademe sayısı kadar led ve bunların sayısına eşit direnç olması lazım. Direnç led'i Arduino'dan led'e göre yüksek gelen gerilimi düşürmek için kullanılacak. 220 ohm olması iyidir. Daha yüksek dirence sahip olursa led sönük yanar. Daha düşük bir dirence sahip olursa led'in yanmasına sebep olur. Diğer malzememiz bunları birbirine bağlamak için kullanacağımız jumperlar. Bir tane de Arduino'yu bilgisayara bağlamak için kablo. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen devre kurulumuna geçelim. İlk olarak ultrasonik sensörü breadboard'a yerleştiriyoruz. Bu şekilde. LED'lerimizi de sırasıyla breadboard'a yerleştiriyoruz. Ben burada genellerini de genelde hatına takarak yaptım. LED'in pozitif bacağına dirençlerimizi bağlıyoruz. 220 ohm dediğim gibi. Dijital pinlere bağlamak için biraz jumper bağlıyoruz bu ledlerimize. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben 4, 5 ve 6. pinlere bağladım. Bir tane de bazımızı bağlıyoruz. İlk başta göstermeyi unuttum. Genelde hattına pozitif ucunu da 7. pine bağladım. Burada ultrason sensörün jumperlarını bağlıyoruz. Burada daha kolay bir şekilde göstermek istedim. Burada gördüğünüz gibi ultrasonik sensörün VCC genellerini VCC ve genelde hatlarına bağladım. Burada biraz yanlış olmuş ama neyse. Burada gördüğünüz gibi ekopimetrik pini ikinci ve üçüncü pinlere bağladım. Burada gördüğünüz gibi ledleri genelde bağladım kendi hattına. Ledin de pozitif bacaklarına direnç ve onların arkasından da kablolarını bağladım. Gördüğünüz gibi 4 ve 5 ve 6. pinlere gidiyor da. Bazının da genelgesini bağladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi pozitif bacağını 7. pine bağladım. Buradan bakarak yapabilirsiniz. Breadboard'un artı eksisini de Arduino'nun artı eksisine bağladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Gidiyor, buna göre yapabilirsiniz devrelerinizi. Tam anlamadıysanız diye göstermek istedim bunu da. Neyse, şu şekilde kodumuza geçelim. Buraya geliyoruz. Tanımlamaları yapıyoruz. Hashtag define, trick pin 2, alta geçiyoruz. Hashtag define, echo pin 3, alta geçiyoruz. Hashtag define, led 1 eşittir 4. Hashtag define, led 2, hashtag define, led 3, 5 pardon 6, yukarıdaki tanımlamayı unutmuşum. 5 olacak orası. Aşağı geliyoruz. Hashtag define buzzer 7. Tanımlamalarımız bu kadardı. Bu etapın içine geliyoruz ve pin modları tanımlayacağız. Pin mod, trick pin, output noktalı virgül, pin mod, echo pin, virgül input. Şunu yazayım. Tamam. Pin mod, pin mod tekrar, led 1, virgül, output noktalı virgül, pin mod, led 2, output noktalı virgül. Burada bildiğiniz gibi output dışarıya enerji vermek için, input ise dışarıdan gelen veriyi okumak için kullanıyoruz. Pin mod led 3 output noktalı virgül, pin mod buzzer virgül output noktalı virgül. Bunları dışarı enerji vererek çalıştırıyoruz. Sensörler zaten içeri almak için okuyoruz. Void loop içine geliyoruz. Long duration ve distance. Burada tamamlamalar yapıyoruz yine bu long içinde. Digital write trick pin virgül low noktalı virgül. Dijital delay mikrosecond. Burada bir gecikme vermemiz gerekiyor. Bu şekilde ultrasonik sensörü kapatıp açarak bir dalga oluşuyor ve sensör bunu okuyor. Digital write trick pin. Aynı şekilde yazmaya devam ediyoruz. Virgül high noktalı virgül delay microsecond. Yani bu normal delay yazdığımızda milisaniye cinsinden bir süre gecikme veriyoruz. Delay microsecond'da mikrosaniye cinsinden veriyoruz. Yani çok çok küçük bir süresi var. Yani açıp kapanma. Digital write low yaptık tekrar. Tamam, bu da bitti. Şimdi hesaplamalarına geçelim. Şuraya duration yazıyoruz. Şuraya eşitlerini koymadım. Pulse in. Echo pin virgül. High yazıyoruz. Noktalı virgül. Distance. Bu da mesafe oluyor. Eşittir. Burada hesaplamasını yapıyoruz. Yani duration bölü 2 bölü 29.1. Bu da matematiksel formülden, yani ses hızından geliyor. Ses hızından hesaplanıyor bu. If. Şimdi mesafeye göre koşullar vereceğiz. Distance 30 ve distance 20.
Yani bu 30 ile 20 arasındayken şu işlemleri yap diye bir koşul oluşturduk. Digital Right, LED 1 High. Burada LED 1 yakacağım, diğerleri kapalı kalacak. LED 2 virgül low noktalı virgül. Digital Right, LED 3 low noktalı virgül. Her kademede bir tanesini açmak istiyorum. O şekilde yapacağım. Şimdi buzzer'ı çalıştıralım. Digital Right, buzzer virgül high noktalı virgül. Biraz gecikme verelim. Delay 400 milisaniye yeterli olur. Digital Right. Şurada şey yapalım. Buzzer virgül low noktalı virgül. Ve tekrar bir delay verelim. Kapalı olduğu belli olsun. 400 milisaniye yeterli buna da. Else. Gelelim. Bunlar olmadığında bunlar kapalı olsun. Low. Tamam işte bunlar hepsi kapalı olacak. Bir şey olmadığında. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Her mesafe için tekrar yazmaya gerek yok. Zaten birbirinin çok benzeri. Şöyle high yapalım dedi 2'ye. Şu 200'e düşürelim bunları. Daha sık yansın. Başka ne yapalım? Şöyle low yaptık. Tamam. Şimdi mesafelerini biraz düşürelim. 20'ye 10 arasında düşün. Tabii siz istediğiniz mesafe arasında yaparsanız böyle tek tek. Bunu da tekrar 10'a 5 yapalım. Bunu low yapalım. 3'ü high yapalım. Şurada. Buzzer'ın süresini 70 milisaniyeye düşürelim. Bu da tamam. Şimdi aşağı gelelim. Bir tane de yapıştıralım. Bunu silelim. Buraya 5 yazalım. Yani 5 santimden daha kısa olduğunda şunlar olsun diye. Şunları 30 milisaniye indireyim. Çok sık yansınlar. Yanıp çalsın ya buzzer. High. 3 de high yapacağım. Yani yüksek alarm seviyesinde gibi. Bunu taklit etmeye çalışıyoruz. Ya ben çalışıyorum şu an tabii. Şuraya gelelim. Şuraya da bir delay verelim. Yani 500 milisaniyede bir ölçsün. Yoksa saçma sapan şeylere hiç gerek yok. If 30'dan büyük olduğunda yazalım önce. 30'dan büyük olduğunda ne olacağını yazalım. Digital Right. Buzzer kapalı olsun onda. Noktalı virgül. Delay 500 noktalı virgül. Evet bu şekilde buzzer'da kapanmış olacak. Şimdi bilgisayar takalım Arduino'ya. Bu şekilde. Bu vecici gene de pinleri unutmuşum. Bunu da bağlayayım. Veciciyi Arduino'ya bağlıyorum. Gene de hattına bağlıyorum breadboard üzerindekine. Gene de hattını da Arduino'ya bağlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu an çalışıyor gibi. Burada tam görünmese de önemli değil. Breadboard'u görmemiz için yaptım zaten. Gördüğünüz gibi yakınlaştırdıkça ışık farklı renklerde yanıyor. Şimdi sarı yanacak. Gördüğünüz gibi yaklaştırdım. 5 santimden düşük olduğunda hepsi yanıyor ve basit çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok sık şekilde çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi mesafeye ayarlı bir şekilde yaptık. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarda bir öneriniz, şikayetiniz ya da yapmamı istediğiniz bir proje fikriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere.